Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir yuvarlak taban başlangıcının nasıl yapılacağını göstereceğim. Daha önceki ilk iki videoda aynı şekilde başlangıç yapmıştım. Bu farklı olacak. Bu videoda 2 mm rattan kullanıyorum ama bunun özel bir önemi yok sizin için. Aynısını 2,5 mm'le de yapabilirsiniz. Başka ölçülerle de yapabilirsiniz. Önemli olan mantığını çözmüş olmak. Çubukları bir kere ıslattım önce. En çok orta kısmını kullanacağım için özellikle ortayı tam ıslattım. Her tarafını ıslattım. Ama uzun süre tutmaya gerek duymuyorum. Tek tarafının uçlarını eşitledim. Suyumuzu uzaklaştırdık. Diğer uçları bu tarafa getiriyorum. Tam eşit kesmemişim çubukları ama önemi yok. Benim elimdeki çubukların uzunluğunun da önemi yok arkadaşlar. Önemli olan mantığını çözmek dediğim gibi. Bu arada 16 adet çubuğum var benim. Eşit sayıda, çift sayıda çubukla başlayacağım. Daha önceki iki videoda da tek sayıda çubuk kullanmıştım. Tekin kolaylığı nedir, çift olan nasıl yapılıyor onu da görmüş olacağız bu video vasıtasıyla. Bu şekilde ortasını buldum. Dediğim gibi 16 adet çubuğum var. Bunları 4, 4, 4, 4 şeklinde böleceğim. 4 adet böldüm. Ortasından yerleştirdim. Sol elimle bunu sabit tutuyorum. Hareket etsin istemiyorum. Diğer 4'ü artı pozisyonunda üstüne koydum. Bu kadarını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu şekilde yapıp direkt örmeye başlıyorduk önceki iki videoda. Bu videoda ise bir 4'ü daha koydum. Bu şekilde. Bir 4'ü de bu şekilde koydum. Bütün sıralarda 4'er çubuk var. Çift sayılı çubuk. Rattanlarım 2 mm ama dediğim gibi bunun bir önemi yok. 2,5'la da aynı şeyi yapardım. Siz de yapabilirsiniz. Sol elimle çubukların hiçbirinin yeri kaymayacak, değişmeyecek şekilde sabit tutuyorum. Başlangıç için oldukça esnek olan bir rattanı seçtim. Bunu ıslattım daha önce. Islak ve esnek şu anda. Altta olan bir sırada en alttakinin altından geçiriyorum. Bu tarafa bir tık fazla bıraktım. Zararı yok. Sonunda keseceğim onu. Yeter ki başlangıç kolay olsun. Mümkün olduğunca dibe kadar getirdim bunu. Sol elimin orta parmağıyla bunu sabitledim. Hiçbir yere hareket etsin istemiyorum. Açılsın istemiyorum. Sağ elimle örmeye başlıyorum. Bunun altından geldiği için bunun üstünden. Sol işaret parmağımla da görüyorsunuz. Hepsini sabit tutuyorum. Mümkün olduğunca hiçbirinin hareket etmesini ve çubukların sıralarının değişmesini istemiyorum. Bunun üstünden geçti. Şimdi bunun altından. Parmağımla iyice dibe doğru götürüyorum. Sıfır olsun istiyorum mümkün olduğunca. Bakın bunun üstünden. Sıradakinin altından. Bunun üstünden. Sol tarafa yapacağım için şimdi sağ elimle burayı sabitliyorum. Şu başlangıç çubuğu da kaysın istemiyorum. Hala onu tutuyorum. Birkaç tur döndükten sonra artık bunu tutmaya hiç gerek kalmayacak. Mümkün olduğunca işlemi zeminde yapın arkadaşlar. Çubukları havaya kaldırmayın. O zaman sırası değişir, dengesi bozulur. Tekrar sağ elime geçiyorum çünkü sağ elimle çalışmaktan daha kolay oluyor. Aynı video biraz sallandı. Aynı şekilde devam ediyorum.
Bir sıra tamamlandı. Şu an ikinci sıradayım. Diğer çubuğa sıfır şekilde örüyorum. Üç sıra döneceğim burayı. 2 sırada dönebilirsiniz. Örgü çubuğu uzun olunca bu şekilde birazcık zor oluyor ama uzun olmasının avantajı başka. Görüyorsunuz arkadaşlar, şurada çubuklar arasında mesafe kalsın istemiyorum. Birbirlerine sıfır gidiyor. Bakın böyle. Örerken hep bu işaret parmağımı kullanıyorum. Yerde de olsa, havada da olsa. Evet. Bakın buraya geldiğinde 3 sıra tamamlanmış oluyor. Şimdi buradan geriye doğru döndürdüm. Örgü çubuğum esnek olduğu için rahat bir şekilde döndürebiliyorum. Şimdi terse doğru devam ediyorum. Üstünden geçtiğim sıraların altından geçiyor. Yine aynı şekilde şu an bir tur tamamlandı. 2 tur daha yapıp bu şekilde de 3 tur dönmüş olacağım. Evet, 3. turdayım. Evet, ilk aşama tamamlandı. Şimdi şu fazlalığı daha fazla bekletmeden keseceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi unutmuyoruz. Bu sefer başlangıçta çift sayıda çubukla başladık. Yani 16 tane çubukla başladık. 4 4 4 4 şeklinde. Tek çubuk kullanmadık. Onun için örgü tarzı da farklı olacak. Şimdi bu çubuğumuzla ikişer ikişer ayırarak başlıyoruz. Biraz daha kameraya yaklaştırarak gösteriyorum. Şu çubukları oldukça mümkün olduğunca sağa sola çok eğmeye çalışıyorum. Şu örgü çubuğumu aşağı yukarı geçirerek yapacağım. Bir altından bir üstünden. Bakın üstünden, buranın altından geçti. Şimdi bunun üstünden. Şu parmaklarımla hafif bu ikisinin arasında yer açıyorum. Hop, devam. Bakın bu ikisini bu tarafa doğru çekiyorum hafif. Bu ikisini diğer tarafa örüyorum. Acele etmeyin, yavaş yavaş olsun. Bu ördüğüm çubuğu bakın sıfır şekilde götürüyorum. Burada boşluk kalsın istemiyorum. Evet, bir tur ayırmayı yaptık. Şimdi burada kilit olayı göreceğiz. Şu ki normalde çoğunlukla tek çubuk başlamamızın nedeni şu. Tek çubukla ördüğümüzde bu tekrarlanma olayı yaşanmıyor. Bakın ikinci tura döndüğümde bir önceki turun tamamen aynısını yapıyor. Aynı sıranın altından aynı sıranın üstünden geçiyor. Bu da istediğimiz tabii ki sepet örgüsünü yaratmayacak bize. Çift çubuk kullandığımızda örgüyü de 2 çubukla yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda bir çubuğum var. Bir çubuk daha ekleyeceğim. Daha önce ıslattığım rattanlardan yine görece esnek olanını bulup seçeceğim.
Şu bana daha esnek geldi. Bunu kullanacağım. Tekrar bir ıslatıyorum. Evet. İkinci sıraya tekrar başlarken diğer rattanı da örgüye dahil ediyorum. Nasıl yapıyorum? İlk sırada gelenin hemen bir öncesinde üstünden geçtiği için şimdi altından başlatıyorum. Çubuğun ucunu hafif alta doğru bırakıp biraz fazla bırakabiliriz. Sonra keseriz. Önemi yok. Bakın size yukarıda da göstereyim. Bu şekilde. Bunu taktığımız için şimdi ilk baştaki normal çubuğumuzla ördüğümüzde mükerrerlik yaşanmayacak. Tabii bir örgüyü yaparken şu mesafelerin eşit olmasına çalışıyoruz. Bakın şu ikisi çok yakın, bu ikisi ise uzak. Bu çiftleri de birbirine yaklaştırıyoruz. Hep örerken ona dikkat ediyoruz. Şu biraz bu tarafa gelsin istiyorsam hep parmağımla hafif bu tarafa doğru ittiriyor. Örgü çubuğunu geçiriyorum. Bu da biraz o tarafa gitsin istiyorum. Yine ittirip çubuğu geçiriyorum. Bu tarafa gelsin. Hop. Bir altından bir üstünden böyle devam ediyorum. Bir örgü çubuğuyla biraz örüyorum. Diğerini de peşinden getiriyorum. O da aynı işlevi yapıyor. Çubuklar arasında, çiftler arasındaki mesafeyi de eşitliyor. Yine bıraktım. Diğer çubuğa geçtim. Biraz gidip biraz onu gidebilirsiniz veyahut da şöyle yapabilirsiniz. Tam tur gelip bakın tam tur gelmiş oldum. Bunu bırakıyorum. Diğerini bir tur öreceğim. Yerde yapayım. Zeminde yapmak, böyle alışmak çok daha iyi. Sıfır bir şekilde örüyoruz. Boşluk bırakmadan. Yine buraya geldik. Diğer çubukla devam edeceğiz. Yine buraya geldik. Diğer çubuğu aldık. Bir tur bununla. Tur tamamlanınca diğeriyle. Çift çubukla başladığımızda bu şekilde iki çubukla örüyoruz arkadaşlar. İki çubukla örmek aslında daha avantajlı ya da daha zorlayıcı diyemem. Ama genelde tek çubukla örmek daha kolay oluyor. Ya da çoğu insana daha kolay geliyor. Bunun için çoğunlukla sepetleri başlarken
tek sayıda çubuklar olmasına özen gösteriyorlar. Çünkü çift çubukla örerken sürekli dikkat etmek lazım. Sıraları karıştırmamak lazım. Çünkü küçük bir karışıklık tamamlanmış üründe ayrıntıya dikkat edenler için önemli bir farklılık oluşturacak. Gördüğünüz gibi zeminde yapıyorum arkadaşlar. Lütfen siz de zeminde yapmayı kendinize alışkanlık edinin. Çok çok faydasını görürsünüz bunun. Bir çubuğum bitti. Diğerini de oraya kadar getiriyorum. Ondan sonra bu ürünü duraksatacağım. Çünkü bu videoda benim amacım bu başlangıcı göstermek. 2 çubukla örgüyü anlatmaktı. Bu görev tamamlanmış oldu. Daha sonra bu tabanla, bu başlangıçta neler yapacağımıza, daha üzerinden neler öğreneceğimize bakacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer tarafına da bakalım. Evet, iki taraf da çok güzel olmuş. Umarım sizinkiler de güzel olmuştur. Olmadıysa da canınızı sıkmayın. İçinize sinmeyen bir nokta, buralarda bir boşluk, bir intizami olmama durumu görürseniz sökün lütfen. Sökün, tekrar yapın. Olmadıysa bir daha sökün, bir daha tekrar yapın. Görüşmek üzere.